Merhaba sayın seyirciler. Şu anda sizin de tanıdığınız, bildiğiniz genç milli oyuncumuz Tibet Görener'le beraberim. Tibet'ciğim merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyi. Seni antrenmanına geldik. Şimdi turnuvaya gidiyorsunuz yakında. Gitmeden önce seninle bir tanışmak istedik. Seni daha iyi anlatmak istedik tanımayanlara. Çok genç yaşta Türkiye'de genç milli takımda oynadın. Ondan sonra Amerika'ya liseye gelmeye karar verdin. Neden Amerika'ya geldin? Niye Türkiye'de kalmadın? Türkiye'de zaten çok iyi antrenörlerle çalıştım. Darüşşafaka'da, ondan önce Bambit'te, milli takımda. Orada Türkiye'de bayağı geliştiğimi düşünüyorum. Ama hem okul hem basketbolu aynı anda yürütmek Türkiye'de biraz zor geldi. Ben de eğitimime önem verdiğim için Amerika'ya gelmeyi tercih ettim. Burada okulla basketbol çok daha birlikte olduğu için ikisini aynı anda yürütmek daha kolay geldi. O yüzden lise 2. sınıftan sonra Amerika'ya gelmeyi tercih ettim. Los Angeles'a geldiğinizde orada lisede çok iyi oynadın. Ondan sonra Arizona'ya gittin. Çok güzel bir üniversite. Basketbolu çok iyi tanınan bir üniversite. Duyduğuma göre orada 6-4, boyun 6-4'tü. Ondan sonra 6-8'e çıktı. Oyunun nasıl değişti orada? Orada kuvvet olarak çok geliştiğimi düşünüyorum. Oraya geldiğimde yaklaşık 180 pound falandım. Bittiğinde 25 pound civarı bir kilo aldım kas olarak. O yüzden Arizona çok faydalı oldu. Sonra koçumuz kovuldu. Ondan sonra Arizona'daki asistan koçumuz buraya geldi. Koç Miles'la tanıştırdı. Ondan sonra beraber buraya geldik ve o zamandan beri Koç Miles'la mutluyum. Kaliforniya'da daha önce yaşıyordun. Ondan sonra Arizona'ya gittin. Şimdi Kaliforniya'da. Sen memnun musun buradan? Hani Coach Tim Miles'la 2 senedir beraber çalışıyorsunuz. Seni nasıl geliştiriyor? Coach Miles çok her gün %100 isteyen biri. O yüzden yani off gün yok Coach Miles'la. Her gün aynı ciddiyetle çalışıyoruz. O yüzden her gün gelip bazı günler yorgun oluyorsun, bazı günler enerjin düşük olabiliyor. O yüzden Coach Miles her gün o enerjiyi bizden istediği için o açıdan geliştiğimi düşünüyorum. Savunma olarak çok faydası oldu bana. O özgüven veriyor şut konusunda. O yüzden gayet mutluyum Coach Miles'la çalışmaktan. Üniversitede oynamanı Türkiye'ye göre kıyaslamak istiyorum. Türkiye'de kalıp profesyonel olabilirdin, orada oynayabilirdin. Okulunda hangi dalı okuyorsun ve üniversitede okumak Türkiye'de profesyonel oynamaktan senin için daha iyi bir karar mıydı? İlk olarak komünikasyon okuyorum. İletişim. Buradaki basketbol yani Türkiye'ye göre biraz daha atletizm ve bireysel yönlerde öne çıkıyor. Ama tabii Avrupa'daki basketbolu hep o şekilde oynayarak büyüdüğüm için özlüyorum bazen. Yani milli takıma gidince çok eğleniyorum o tip bir basketbol oynarken ama Amerika'da okula gelirken ilk düşündüğüm şey yani burada eğer iyi bir kariyer geçirirsem her zaman dönüp Türkiye'de oynayabilirim açısından düşünüyordum. O yüzden oradaki Türkiye'de oynamayı kapatmadım ve buradan sonra iyi bir kariyer geçirip inşallah Türkiye'de oynayabilirim yani. Çok akıllı düşünmüşsün. Senin gibi genç oyunculara, daha liseye girmeyenlere ne tavsiye edersin? Çünkü sen ikisini de yaşadın. Evet. Yani eğer kendinize güveniyorsanız ve burada okula gittikten sonra burada gelişip Türkiye'ye dönüp orada oynayabileceğinizi düşünüyorsanız buraya gelmenin çok faydaları var yani her türlü basketbolu oynayıp ne kadar çok çeşit basketbol oynarsanız o kadar yani iyi ve o kadar gelişiyorsunuz. O yüzden farklı ortamlarda olmak, farklı insanlarla basketbol oynamak, farklı koçlarla oynamak her zaman faydalı. Yani ne kadar öğrenebilirseniz o kadar iyi. O yüzden eğer imkanınız varsa ve isteğiniz varsa Amerika'ya gelmek için yani çok bir şey tavsiye ediyorum. Şimdi biraz rapid question gibi birkaç soru soracağım. En çok sevdiğin NBA takımı? Burada Warriors maçlarına gidiyorum arada. 3-4 tane maça gittim o yüzden Warriors. En çok sevdiğin sneakers, hangi tür ayakkabıyı giymeyi seviyorsun? Günlük hayatta Jordan giymeyi seviyorum. Basketbol oynarken Kobe seviyorum en çok.
Şimdi GOAT konusuna bir girelim. Hani LeBron mu sence yoksa Jordan mı GOAT? Bu son kırdığı rekorla artık LeBron diyebilirim. LeBron diyorsun GOAT'a. Ama yani istatistiksel olarak LeBron ama toplu oyuncu olarak Michael Jordan. Eğer maçın son saniyesinde üçlük atıp mı kazanmak istersin yoksa block yaparak mı kazanmak istersin? Işık atıp kazanmayı tercih ederim. İlk 5 hani all time oyunculardan seçmen gerekebilirse ilk 5'i kimi seçersin? NBA'den. İçine Türk oyuncuları da katabilirsin. 5 numara Karim Abdul-Jabbar. 4 numara Tim Duncan. 3 LeBron. 2 Jordan. Kobe'yi de çok seviyorum ama 1 Steph Curry. Çok güzel bir grup. Yani onu yenmek çok bayağı zor olabilir. Türkiye'den çok oyuncularımız oynuyor NBA'de. Onlarla birkaçıyla daha önce sen kendin de oynadın. Onlardan hiç advice aldın mı? Onlardan burada kariyerini genişletmek için hiç onlarla temasın oldu mu? Tabii Alperen'le çok genç bir yaştan beri beraber oynuyoruz. Alperen'i herhalde 12-13 yaşından beri tanıyorum. Beraber milli takımlarda 3-4 yaz arda arda takım arkadaşı olduk. Onunla oynamak her zaman yani eğlenceliydi. Ne kadar büyük yerlere geldiğini, ne kadar ileri geldiğini görmek çok güzel, yani gurur duyuyoruz. Ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil ediyor. O yüzden Furkan ve Cedi ile çok bir tanışmadım yani hiç. Ama onlar da tabii çok büyük oyuncular, Türkiye'den çıkmış. Onları da izlemek her zaman çok eğlenceli. İnşallah seni de NBA'de böyle bir kariyerinde görmek isteriz. Turkish Channel USA seyircilerine, seni takip edenlere, San Jose'de sana bol şans diyenlere söylemek istediğin bir mesaj var mı? Her zaman San Jose'deki maçlarımıza gelmeye davetlisiniz. Bütün desteğiniz için teşekkürler. Sizin için inşallah en yüksek yerlere gelip ülkemizi temsil edeceğim. Tibet'cim çok teşekkürler. Sana bu turnuvada bol şanslar diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ladies and gentlemen, now we're with Omari Moore. Omari, you play for San Jose State. It's your senior year. You guys are doing very well. What do you attribute the success to? Man, I think a lot of the success comes from, our coaching staff and everybody believing in what the coaching staff is doing. Last year we had a rough year, and we got a good group of guys to come back, and then we got some new guys as well. And everybody's just bought in from the summer workouts to the fall workouts. We've all just bought in and been working really hard. So we've been able to see a little bit of success from that. That's great. You're playing with Tibet. This is your second year playing with Tibet. What do you think about his game? Man, Tibet, he's one of the most naturally gifted players I played with before. His dimensions are really good. He's 6'9". He could shoot the lights out. He's probably one of the smartest players I've ever played with. We always joke with him and say, after basketball, you got to be a coach, because he sees the game and knows the game so well. So, I'm excited for Tibet and his future and what he has to do after this. He played for the Turkish young national team. Does he ever talk about Turkey or his experience there? Yeah, he's definitely told us about his experience with the under 19, I believe, team that he played with, and even just like watching those highlights of him out there was exciting for all of us. So I'm happy that he's able to represent his country on a national level. We appreciate your time. Good luck this season in the tournament. Thank you for your time. Appreciate it. Thanks, bud. Yep. We're now with Coach Tim Miles. Coach, how are you today? I'm doing great. Thanks for being here. Thank you for having us. You guys are on your way to Las Vegas to compete in the tournament. How do you guys feel? You feel ready? I feel like we're ready. We've won 3 games to end the year. We've had one of the best seasons that San Jose State's ever had in terms of a regular season and a conference finish and number of conference wins. And now we want to put that into postseason success. You have won over 400 games in your career. A lot of success in previous jobs. Coach of the year, and this year too. Congratulations, by the way. What do you attribute the success to? Well, players and staff, right? Who you surround yourself with. We always say a college basketball coach, your most precious commodity are the 3 guys you hire as assistant coaches and the 13 guys you have on scholarship. You can waste a lot of money doing other stupid stuff, but those are the ones that matter. So I think the people you surround yourself with is the most vital thing. That's interesting. I also want to touch on what I read is that all your players have a lot of success in the classroom as well as on the court. How do you tell them to manage and balance that lifestyle in college?
Yeah, it's like a farmer. You reap what you sow, right? And so if you get good people who are about the right things, all of those things naturally take over and happen. And I think that's the most important thing is in the recruiting process, do you evaluate the guy's character? Do you evaluate his aptitude? Can he do it, right? And I think if it's all the right things, then you just keep them on the right page, keep them growing, developing, gaining confidence, being ready to live on their own, away from their parents. This is a time for peak personal growth and development, right, in college. And we've all been there, and we've all made mistakes and screwed it up, and we've all done really good things. And I think that's the most important part, is the character of those young people. You brought up recruiting in Europe and in Turkey. There is no college ball. It's club level professional basketball. Do you think that gives those players an advantage? No doubt. I think the European player is tremendously advanced. We have more than a few. We've signed 2 European kids for next year's recruiting class, and we have 2 on our team. 3 on our team. I'm sorry. And when you look at this, a guy like Tibet Görener, right? Alvaro Cardenas from Spain, super high basketball IQ. These guys know the game well. They've played it. They're supremely skilled. You can see they're very well skilled, whether it be shooting, dribbling, passing, whatever. So know the game, skill of the game. Basketball is a game of skill. Basketball is a game, and the way we do it, we're not going to have the highest rated players of all time. So we need smart players, and I think you get a lot of your European players are really smart, and it helps our style of play. And now you can scheme just a little better against that opponent, and I think that's an important element of it. You answered my next question. I was going to ask you. There's so much international basketball. That's so much growth. Are you recruiting? Do you actively look? And you just said that you guys recruited already 2 players next year. I mean, is that a big aspect of your recruiting to look international? No doubt about it. Because for me, it's easy guys for me align. They have excellent skill. They know the game well. By this time, if they're coming over to America, live on their own, they're good kids. They're independent thinkers and learners, and that's all important. Then it's just a matter of, okay, how athletic is he? Can he fit in our conference? Our conference is a very athletic league. The Mountain West, one of the top 5 conferences in the country. There's 32 conferences. So you're on the top end of the elite part of college basketball. So there's a certain amount of athleticism that goes with that too. But you know what you're going to get with some of these kids that come through the FIBA programs, like Tibet has been through Turkey's FIBA programs, and when they played in those European championships, that's a really high level. That translates well into the U.S. Do you encourage international players like Tibet and them during the off season to play for their home country? I mean, is that a good professional basketball skill to bring back after when the season starts back in the U.S.? There's no doubt about it. And let's face it, playing for your country, there's nothing like playing for your country. And so when you're representing your country and all the people of your country in these events, that's a lifetime achievement, accomplishment, and honor. And so I want them to be able to be a part of that. I think it's really good for them, just from not even take away the competition and the high quality play and the good coaching they get. It's about representing the country. I think that's important. Thank you so much. About Tibet, he's been with you for 2 years. You've been here 2 years. Can you talk about his game, what he brings to the team? Yeah, Tibet's a great person, first of all. Like we've talked about what's important in the recruiting. He fits all of those things well. From a great family. His mom and dad have been just awesome, really supportive, and all of those things are important. And Tibet himself is an excellent player, and he's an excellent student. He knows the game really well. I keep telling him, you should coach, Tibet. You should coach. He's like, I don't know. I'm like, Tibet, you know the game. He'll come to me with ideas. Coach, if they're going to run the ball screen, well, let's do this. Good idea. I'm glad I thought of it, Tibet. That's awesome. And I trust him, and he and a guy like Alvaro Cardenas are 2 guys that are like having coaches on the floor, and that's what's allowed us to have some success, and that's why Tibet's in at the end of the game. He's our super 6th man right now, but if you look at the end of the game, he's in the game almost all the time. That's awesome. Next question is, when Tibet is now maturing, he's finishing his 2nd year, what are your expectations next year going in? Yeah, he's going to improve physically, right? He's got to improve physically, just improve his frame a little more. He's, I call him a string bean. Sometimes, he's a tall, slender kid with a high center of gravity, so we need to get stronger on that. That's probably the #1 thing, I think, is that strength. And then continuing to improve your skill. If basketball's a game of skill, let's make it quicker. Let's make it a little tighter with the ball handling or whatever it might be. As he can become more ball in hand, I think that will be good for him too.
Thank you for your time, Coach. To all the viewers that are following you guys from Turkey and following Tibet, any messages? Well, thank you guys for supporting Tibet and supporting San Jose State. Watch our games. This is a blast to be through, and we really appreciate you. And we're going to try and do you right too. And Tibet is one of the most awesome kids we've got. So thank you. Thanks, Coach. Good luck.